Son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden bir konu. Ahit Sandığı. CIA bir belge yayınladı ve ahit sandığının bulunduğunu iddia etti. Ben de sizler için bu konuyu araştırdım. Hadi gelin beraber nedir bu işin aslı bir bakalım. Bugünkü konu oldukça heyecan verici ve kafa karıştırıcı. Ahit sandığının bulunmuş olabileceğine dair CIA belgelerinden gelen iddialar. Bu efsanevi objenin hikayesini hem tarihsel hem de modern bir bakış açısıyla ele alarak tüm yönlerini derinlemesine inceleyeceğiz. Öncelikle ahit sandığının ne olduğundan başlayalım. Ahit sandığı, Yahudilikte kutsal bir obje olarak kabul edilen ve Tanrı'nın emirlerini taşıyan bir sandıktır. Ahit sandığı veya sözleşme sandığı ya da İslam'da geçen adıyla Tabut-u Sekine, çıkış kitabında sözü geçen 10 emirin yazılı olduğu 2 orijinal taş tableti barındıran, kapaklı ve altın kaplamalı ahşap bir sandıktır. Tevrat'a göre, İsrailoğulları M.Ö. 13. yüzyılda Mısır'dan kaçtıktan kısa bir süre sonra ahit sandığını inşa etti. Hazreti Musa, Tanrı tarafından verilen 10 emiri bu altın kaplı kutsal sandığın içine yerleştirdi. Sandık, Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin en kutsal bölgesinde muhafaza ediliyordu. Ancak M.Ö. 586 yılında Babil ordularının Kudüs'ü işgali sırasında kayboldu. Yüzyıllar boyunca ahit sandığının nerede olduğuna dair birçok spekülasyon yapıldı. Fakat son dönemde gündeme gelen yeni bir gelişme, bu konuyu yeniden alevlendirdi. CIA tarafından gizliliği kaldırılan bazı belgelerde, sandığın 1988 yılında paranormal yeteneklere sahip kişiler kullanılarak tespit edildiği iddia edildi. Belgelerde, sandığın Orta Doğu'daki bir yeraltı odasında saklandığı ve fiziksel özelliklerine dair detaylar olduğu öne sürüldü. Belgelerde ayrıca sandığın yapısal özelliklerinden ve üzerinde bulunan kanatlı melek figürlerinden bahsediliyor. Ancak bu iddialar somut bir kanıtla desteklenmediği için birçok uzman tarafından şüpheyle karşılanıyor. Akasya ağacından yapılmış bu altın kaplı sandık, Leviler tarafından tahta kollarından tutularak insanların yaklaşık 800 metre önünden olmak suretiyle taşınmıştır. Sandık taşınırken kendini taşıyan Levilerin ve din adamlarının görmemesini sağlamak için üzerine kat kat deriler ve mavi kumaşlar örtülmüştü. Ahit sandığını Leviler dışındaki birinin dokunması ve taşınmasının ölümle sonuçlanacağı da kutsal metinlerde söylenmektedir. Konuyla ilgili zamanla farklı teoriler ortaya atıldı. Bazı iddialara göre ahit sandığı Etiyopya'ya kaçırıldı ve Aksum'daki Meryem Ana Kilisesi'nde saklanıyor. Ancak buna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Bu noktada devreye paranormal yöntemler ve bu yöntemlerin gerçekliği giriyor. CIA'in belgelerinde paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilen kişilerin sandığın yerini belirlemek için kullanıldığı yazılmış. Tarih boyunca paranormal yeteneklere dair birçok hikaye ve inanış bulunuyor. Fakat bu yeteneklerin bilimsel bir açıklaması olup olmadığı hala büyük bir tartışma konusu. Paranormal yöntemlerle sandığın bulunmuş olabileceği iddialarını değerlendirmek için hem tarihsel olaylara hem de bilimsel perspektife bakmamız gerekiyor. Ahit sandığının sadece dini bir obje olmadığını belirtmekte fayda var. Bu obje, popüler kültürde de sıkça yer aldı. Indiana Jones'un maceralarında sandığın büyük bir yer tutması, dünya genelindeki ahit sandığı efsanesine olan ilgiyi artırdı. Ayrıca sandığın bulunma hikayesi üzerine yazılmış sayısız kitap ve çekilmiş filmler de var. Bu tür anlatılar, insanlarda sandığın gerçek olabileceği hissini uyandırıyor. Bu gizemli objeyle ilgili bir diğer dikkat çekici nokta ise komplo teorileridir. CIA'in bu tür belgeleri yayınlamasının ardında bir propaganda amacı mı yatıyor? Yoksa bu belgeler gerçekten doğruları mı içeriyor? Tarih boyunca kutsal objelerle ilgili birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır. Kutsal kase gibi diğer efsanevi objelerle ahit sandığının karşılaştırması, bu tür hikayelerin ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ancak efsane ile gerçek arasındaki ayrımı yapmak çoğu zaman oldukça zor. Peki şunu hiç duydunuz mu? İsrailoğulları girdikleri savaşların hepsinde bu sandığı en önde götürmüş ve bütün savaşları da kazanmıştır. Sonuç olarak, ahit sandığı hala bir gizem olarak varlığını sürdürüyor. Gerçekten bulundu mu? Yoksa bu sadece bir efsane mi? Bugün sizlerle bu objenin tarihsel, dini, kültürel ve bilimsel yönlerini tartıştık. Bu tür konular, bizi hem geçmişe hem de geleceğe bağlayan bir köprü görevi görüyor. Sizce ahit sandığı gerçek olabilir mi? Yoksa bu tür hikayeler, sadece insanların hayal gücünü harekete geçiren birer efsane mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.